Tarih sayfalarında liderlerin dehasıyla kaderin çizildiği anlar vardır. Sarsılmaz bir kararlılık tüm imkansızlıkları yıkar. Bu kararlılığın en destansı örneği ise Osmanlı ordusunun Sina Çölü'nü geçişidir. Çöl, insan dayanıklılığının sınırlarını zorlarken, askerler kavurucu güneş, şiddetli kum fırtınaları, susuzluk ve gece bastıran keskin soğuklarla mücadele etmek zorunda kalıyordu. Ancak tüm bu zorluğun tam ortasında, ordunun en önünde akıl almaz bir manzara yaşandı. Askeri dehanın sahibi sultan, atından inmiş ve yayan bir şekilde yürümeye başlamıştı. Bu hareketi gören ordu, en rütbeli paşadan en genç askere kadar, tereddüt etmeden bineklerinden indi ve büyük bir vecd ile liderlerinin peşinden yürüdü. Fakat şartların ağırlığı kısa sürede fısıltılara, ardından homurdanmalara dönüştü. Nihayet bir komutan cesaretini topladı ve bizzat sultanın huzuruna gelerek o büyük soruyu yöneltti. Hünkârım, bu en kritik anımızda neden bu meşakkate katlanırsınız? Neden bizi yaya yürütürsünüz? İşte o an Cihan Padişahı, askerlerinin şaşkınlığını dağıtan, tarihe mal olacak o manevi sırrı fısıldadı. Ey paşa, görmez misin? Kainatın efendisi, Hazreti Peygamber, önümüzde rehberlik ediyor, bize yol gösteriyor. O mübarek zat yaya ilerlerken, ben onun arkasında at üzerinde nasıl giderim? Bu ne edebe ne de kulluğa yakışır. Bu sözler orduda muhteşem bir etki yapmıştı. Askerlerin homurtuları kesilmiş ve inançları tazelenmişti. Bu başarı öyle bir iz bıraktı ki, yaklaşık 300 yıl sonra Napolyon Bonaparte'ın bile geçmekte zorlanıp ağır kayıplar verdiği bu çölü, Osmanlı ordusu sadece 13 gün gibi inanılmaz kısa bir sürede aşarak Mısır'ın kapılarına dayandı. Merzidabık Muharebesi'nden sonra, şimdi yorgun ancak kararlı iki imparatorluğun ordusu, kadim Kahire surlarının hemen dışındaki o meşhum düzlükte, Rıdaniye'de karşı karşıya geliyordu. Tarihin en önemli hesaplaşmalarından birinin kader anı gelip çatmıştı. Sultan Selim için bu sefer sadece bir fetih değildi, bir zorunluluktu. Mercidabık'ın ardından Suriye ve Kudüs düşmüş, Memlükler neredeyse bütün kuzey topraklarını kaybetmişti. Ancak Selim'i durduran yalnızca coğrafya değildi. Divanda bazı paşalar bu kadar ilerlendikten sonra ordunun Mısır'a ilerlemesini teklif ediyordu. Zira Osmanlı İmparatorluğu ne zaman batıya hareket etse, sırtından bıçaklanma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bu tehdidi bertaraf etmenin tek yolu, Memlüklerin Safevilerle yakınlaşma ihtimalini tamamen ortadan kaldırmaktı. Yavuz Sultan Selim, yeni Memlük Sultanı Tomanba'ya biat et diye teklif sunsa da bu onurlu teklif reddedildi. Artık tek bir hedef vardı. Hilafet sancağını ele geçirerek İslam dünyasının tartışmasız lideri olmak. Osmanlı ordusu yaklaşık 50 ila 60 bin askerden oluşuyordu. Sayısal olarak rakibine yakındı ama asıl fark disiplin ve teknolojideydi. Merkezde Yeniçeriler vardı. Onlar tüfeklerini omuz omuza vererek kullanan çağının en iyi ve en organize piyade birliğiydi. Kendilerini çaldıran ve Mercidabık savaşlarında kanıtlamış bu profesyonel askerler, Ridaniye'de Memlük atlılarına karşı aşılmaz bir ateş duvarı oluşturmak için hazırdı. Osmanlı'nın kaderini belirleyecek güç ise
ağır topçu birlikleriydi. Çöl şartlarına rağmen getirilen devasa toplar, Ridaniye'de stratejik bir tahkimatın arkasına, sabit bir mevziye yerleştirilmişti. Sultan Selim'in dizilimi, geleneksel Memlük süvari saldırılarını durdurmak ve düşmanı topçu ateşiyle kırmak üzerine kuruluydu. Klasik Osmanlı hilal taktiği, bu kez ateşli silahlarla desteklenerek Memlükleri tam bir ateş çemberine almayı hedefliyordu. Diğer tarafta ise yeni Memlük Sultanı Toman Bay vardı. Mercidabık'ta dayısı Kansu Gavri'nin ölümünden sonra tahta geçen Toman Bay, bir savaşçının son direncini gösteriyordu. Moral bozuktu, hazine boştu. Ancak Memlük kavalyesinin gururu henüz kırılmamıştı. Toman Bay, halkının ve ordusunun gözünde Mısır'ı Osmanlı çizmelerinden kurtaracak son kahramandı. Bu onurlu yükle Ridaniye'yi son kale ilan etti. Memlük ordusu da yaklaşık 40 ila 50 bin askerden oluşuyordu. Ordunun kalbini cesaretleri dünyaya nam salmış, dünyanın en iyi süvarileri olan Memlük atlıları oluşturuyordu. Toman Bay, Osmanlı'nın top gücünden haberdardı. Bu yüzden Ridaniye'de hızla hendekler kazdı, siperler oluşturdu ve topları gizledi. Ancak bu toplar Osmanlı'nınkine kıyasla sayıca az ve kalitesizdi. En büyük hata, tamamen süvariye dayalı bu ordunun ateşli silahlar çağının gerektirdiği esnekliği sağlayamayacak olmasıydı. Memlük dizilimi hızla saldırıp Osmanlı kanatlarını sarmak üzerine kurulmuştu. Ancak Toman Bay ordusunu durağan bir mevziye hapsetti. Onların umudu, Osmanlı'nın yorgunluğundan faydalanıp hızlı bir süvari darbesi indirmekti. Osmanlı'nın top menziline giren iki ordu artık sadece bir kıvılcım bekliyordu. Ve o kıvılcım çok yakında tarihin seyrini değiştirmek üzere çakacaktı. 22 Ocak 1517 sabahı. Güneş Kahire'nin tozlu düzlükleri üzerine doğarken Sultan Selim saldırı emrini verdi. Ancak bu saldırı o güne dek görülmüş hiçbir saldırıya benzemiyordu. Memlükler ileriye doğru hareket ederken Osmanlı top menziline girdiğinden habersizdi. Bu tehlikeli habersizlik şiddetli Osmanlı topçu ateşiyle bozuldu. Osmanlı'nın uzun menzilli devasa topları, Memlüklerin tahkimatlarına ve dizilişlerine dehşet saçmaya başladı. Gülleler, kumları havaya kaldırıp siperleri parçalarken, Memlük ordusunda büyük bir şok yaşanıyordu. Memlükler yanıt veremiyordu. Toman Bay'ın gizlediği topların menzili, Osmanlı mevzilerine ulaşmaya yetecek kadar uzun değildi. Ateşli silahlardaki bu teknolojik uçurum, muharebenin ilk dakikalarında Memlüklerin kaderini mühürlemeye başlamıştı. Pasif kalmak, sadece eriyip gitmek demekti. Sultan Toman Bay, bir an önce bu cehennemden çıkmak zorundaydı. Memlük Sultanı Toman Bay, bu dehşet verici ateşe daha fazla dayanamadı. Durumun ciddiyetini görerek son çare olarak tarihe geçecek kahramanca bir hücum emri verdi. Sağ, sol ve merkezdeki meşhur Memlük süvarisi dizginleri bırakarak Osmanlı hatlarına doğru hızla at sürdü. Amaç, o ağır topçu bataryalarına ulaşmak ve topçuları kılıçtan geçirmekti. Toman Bay, hücumun en önündeydi. Hedefi belliydi. Savaşın kalbi, Sultan Selim'in cadırı. İlerleyen Memlük süvarilerini Osmanlı sağ, sol ve merkez kuvvetleri karşıladı ve çok şiddetli bir çatışma başladı.
Memlük kılıçları, Yeniçeri tüfeklerinin ateş duvarını aşmaya çalışıyor, atlılar kendilerini topların önüne atıyordu. Kanatlardaki bu yığılma savaşı kilitlemişti. Toman Bay'ın aklında ise daha fazlası vardı. Sultan Selim'in çadırına yürümek. Kaosu fırsat bilen Toman Bay ve ona sadık bir avuç asker. Nihayet Osmanlı merkezini yarmayı başardı. Sultan Selim'in olduğu sanılan çadıra ulaştı. Tek bir hamleyle çadırın içindeki komutanı kılıçtan geçirdi. Toman Bay zafer kazandığını düşünüyordu. Düşmanın başını kesmişti. Ancak bu zafer çığlıkları kısa sürdü. Toman Bay'ın öldürdüğü kişi Sultan Selim değil, Osmanlı Vezir-i-Azamı Hadım Sinan Paşa'ydı. Toman Bay hayatının en büyük yanlışını yapmıştı. Toman Bay, Vezir-i Azam'ı öldürdüğü yanılgısının şokunu yaşarken, savaşın kaderi bambaşka bir yerde çiziliyordu. Gece boyunca süren gizli bir hareketlilik vardı. Yavuz Sultan Selim, Memlük kampının yanındaki dağın etrafını dolanmış ve kendine bağlı süvari birlikleriyle düşmana arkadan saldırıya geçmişti. Toman Bay cesur bir askerdi. Fakat Yavuz Sultan Selim hem cesur hem de akıllıydı. Osmanlı Sultanı'nın bu hamlesi, savaşın da son darbesiydi. Memlükler, iki ateş arasında kalmış, en iyi kılıç güçleri ateşli silahlarla desteklenen piyade ve süvari kıskacında çaresiz kalmıştı. Toman Bay, korkunç gerçeği görüyordu. Tuzağa düşmüştü. Artık sadece savaşmak değil, hayatta kalmak zorundaydı. Ordusu dağılırken, Sultan Toman Bay bir kez daha inanılmaz bir cesaret örneği gösterdi. Ve bu kanlı cehennemden çıkmayı başardı. Ancak ordusu tamamen yok olmuştu. Ridaniye Muharebesi de böylece sona ermişti. Geleneksel savaş sanatı, modern top ve tüfek teknolojisine yenilmişti. Ridaniye, sadece bir savaş değil, bir devrin kapanışıydı. Topun kılıca karşı kazandığı, teknolojinin cesarete üstün geldiği kesin bir zaferdi. Bu zaferle Osmanlı İmparatorluğu Mısır'a tamamen hakim oldu. Sadece Mısır hazineleri değil, aynı zamanda kutsal emanetler de İstanbul'a taşındı. En önemlisi, hilafet Osmanlı sancağı altına geçti. Yavuz Sultan Selim artık halife unvanını taşıyan ilk Osmanlı padişahıydı. Ve Osmanlı, 3 kıtaya hükmeden bir cihan imparatorluğu haline geldi. Ancak bu zafer, İslam dünyasını birleştirirken, Batı'da Avrupalılar için uzun ve kanlı savaşların da habercisiydi. Zira artık Osmanlı Sultanı halifeydi ve yönünü kesin olarak Batı'ya dönmüştü. Kanalımızda tarihi savaşları ve stratejileri incelemeye devam edeceğiz. Bu epik videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bir sonraki videoda hangi savaşı görmek istediğinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, hoşça kalın.